Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu videoda anlattıklarım benim tamamen kişisel deneyimlerimdir ve genel bilgilerle desteklenmiştir. Ben doktor değilim. Burada anlattıklarım veya anlatacaklarım herhangi bir tedavi önerisi veya tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Minoksidil veya herhangi bir ürünü kullanmadan önce muhakkak hekiminize danışmanız gerekir. Bu videoda minoksidil kullanmaya başladıktan sonraki ilk bir ayımda neler yaşadığımı kendi gözlemlerimle ve genel bilgilerle destekleyerek olabildiğince şeffaf bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Yani burada kesin bir çözüm önerisi yok. Minoksidil kullanan birinin olası deneyimlerini paylaşıyor olacağım. Genel bilgilendirmeyi yaptığıma göre artık videoya geçebiliriz. Eğer minoksidil tedavisine yeni başladıysam ve bu dökülme normal mi, bir ayda sonuç alınır mı gibi soruların varsa bu video fikir verebilir ancak herkesin deneyimi farklıdır. Benim saç yapım nasıldı? Kısaca ondan bahsedeyim. Hatta şuralara görsellerini de ekleyeyim. Benim saçlarım ince telli, genel olarak zayıflamış ve özellikle tepe bölgesinde dökülme yaşıyordu. Genel bir seyrelme mevcuttu. Saç tamamen yok değildi. Ancak saç tellerim ciddi oranda incelmiş ve hacim kaybı vardı. Duştan sonra veya elimi saçıma her gezdirdiğimde ciddi miktarda topak topak saç geliyordu. Ve yanlardan da çok fazla seyrelmem oldu. Minoksidile başlama sebebim tamamen açılmış bir alanı kapatmak değil, seyrelmiş, incelmiş saçlarımı toparlamaktı. Zayıf saçlarımı güçlendirmekti. Kısaca minoksidil nedir ondan da bahsedeyim. Minoksidil ilk olarak tansiyon ilacı olarak üretilmiş, sonrasında saç köklerine giden kan akışını arttırdığı fark edilmiş, genellikle erkek tipi saç dökülmesi için tavsiye ediliyor. Bazı kişiler için sakal veya kaş için de kullanılıyor. Amaç saç köklerini uyararak zayıf veya uyku halinde olan köklerin desteklenmesini sağlamaktır. Birinci ayda en çok yaşanan şey nedir? Birinci ayda en çok yaşanan şey dökülme. Benim sürecimde de en zor kısım buydu. Asıl sorun saçlarımızın dökülmesi ve buna yönelik bir tedavi uyguluyoruz ve tedavinin yan etkisi saçlarımızı daha fazla döküyor. Bu gerçekten ilk bir ayda psikolojik olarak inanılmaz zorlayıcı bir süreçti. Özellikle 3. ve 4. haftalarda elimi saçıma her attığımda topak topak avuç avuç gelen saçlarım daha da çok geliyordu. Duş sonrası yerde gördüğüm saç miktarımın artmış olması inanılmaz moralimi bozuyordu. Hatta şuralara yine fotoğraflarını ekleyeceğim. Bu dökülme bu süreçte her şeyin daha da mı kötüye gittiği hissiyatını veriyordu. Ama aslında her şeyin daha kötüye gittiği anlamına gelmiyordu. Zayıf ve dökülmeye yakın saçlar minoksidilin de etkisiyle daha hızlı dökülür ve yerlerini daha sağlıklı saçlara bırakır. Bu sürece literatürde sheathing deniliyor. Özetle dökülecek olan saçlar zaten dökülecek olan saçlardı. Kalıcı kayıp değildir, sürecin normal bir parçasıdır. Bu aşamada panik yapmak ve hekiminize danışmadan tedaviyi sonlandırmak yapılan en büyük hatalardandır. Birinci ayda saç çıkar mı? Açık konuşayım, ilk ayda gözle görülür bir sonuç ve saç çıkması beklenmez. Aksine çok fazla dökülme olur. Hatta saçlarınız seyrekleşiyor gibi bile hissettirir. Ama ilk aylarda ben şunları gözlemledim. Saçlılarda hafif karıncalanma hissiyatı, hafif hafif yanma ve genel anlamda saç diplerimde bir hassasiyet vardı. Benim tedavimdeki bu belirtiler sürecin başladığını gösteriyordu. Ama ilk bir ayda henüz gözle görülür bir sonuç yoktur. Minoksidil bir ilaç, bir tedavi ve tabii ki bunun yan etkileri de mevcut. Biraz da yan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Saçlı derimde hafif kaşıntı, kuruluk, kuruluğa bağlı kepeklenme ve hassasiyet oluşturdu. Bunlar benim için çoğunlukla vücudun ürüne alışma süreciydi. Tabii daha ciddi yan etkiler olabilir. Bu durumda mutlaka hekiminize danışın. İlk ayda en çok yapılan hatalardan da bahsedeyim. 2 hafta kullanıp dökülmen arttığı zaman ürünü bırakmak, dökülme görünce panik yapmak, düzenli kullanmamak, bugün sürmesem de olur demek. Minoksidilde istikrar çok önemlidir. En basitinden herhangi bir saç ürünü kullandığımız zaman atıyorum saçlarımı nemlendirmeye yönelik maske. Bu maskeden verim almak için nasıl 2 ay düzenli ve istikrarlı kullanıyorsam minoksidilde de istikrar çok önemlidir. Aslında bu bütün saç bakım ürünleri için de geçerlidir. Bu da saçla ilgili tüm süreçlerin yavaş yavaş ilerlemesinden kaynaklanır. Saçlarımız yavaş uzar,
Yavaş yavaş hacimlenir, yavaş yavaş toparlanır. Saç döngüsü uzun bir süreç olduğu için bu da aslında bundan dolayıdır. Birinci ay neden çok zor? İlk ay sabır testi gibidir. Dökülmen oluyor, sonuç alamıyorsun. Her şey daha kötüye gidiyor gibi hissettiriyor. Motivasyon kaybı yaşıyorsun. Ama özellikle ince telli, zayıf ve tepe bölgesinde dökülme yaşayan biriyseniz bu sürecin normal olduğunu bilmek çok önemlidir. İlk ay için temel atma ayıdır da diyebiliriz. Asıl değişimler genelde sonraki aylarda başlar. Bu yine saçın uzamasına, döngüsüne bağlı bir durumdur. Önümüzdeki günlerde ben süreci olabildiğince şeffaf ve kendi deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki aylarda dökülmenin azalmasını ve saçlarımdaki yoğunluk artışını, azalışını birlikte gözlemleyeceğiz. Benimle birlikte sürecimi takip etmek istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.